Evet hadi konuş sen de. Selam. Merhabalar. Bugün bizim minicik evimize hoş geldiniz. Minicik evimizin minicik ev turu. O yüzden Evet. video çok kısa sürecek falan diyormuşum. Evet bu arada normalde 5 dakika falan sürer herhalde ama o zaman direkt başlayalım. Direkt kapının girişinden başlayalım hatta. Giriş burası zaten. Normal. Bizim evimizin dış kapısı bu. Burada eskiden böyle biz eski tip bir kilit varmış da bunu iptal etmişler ama sökmemişler. Normal böyle Evet. kilitliyorsun, çıkıyorsun. Öteki türlü bu arada yani çelik kapı falan değil. Hepsi böyle. Hani gayet herkes de böyle kullanıyor bu arada. Hiç kapıyı falan kilitlemiyor. Evet Yani evet. herkes girebiliyor dışarıdan yani. Çok. O benim garibime gitti. Bir de şey yok mesela Türkiye'de 2-3 kere böyle kapıyı kilitlersin çıkarsın ya. Yok tabii tabii. Burada Tek. mesela sadece tek, ben ona çok şaşırmıştım ilk geldiğimde. Hiç güvenli hissettirmiyordu yani Tabii ama biz çelik kapı hiç olanlar sıkıntı da vardır yaşamadık da. yani. Çelik kapı olanlar da vardır da. Bizim böyle. Sonra buna ya normalde bunu işte mont falan asmak için kullanabiliriz ama şimdi bizim ev aşırı küçük olduğu için biz buraya sadece ya burası bizim ıvır zıvırlarımız var yani burada öyle diyeyim yani bizim için küçük depo gibi bir şey. Yani benim takım çantam var. Ne bileyim işte atıyorum stokladığımız kahveler var. İşte bizim kışlık şeylerimiz var. Sonra valizlerimiz var burada. İki tanesi daha doğrusu. Bunun da içine Evet. küçükleri koyduk falan filan. Bu Orayı şekilde. Çok da kapatmadan büyük ben değil. bir göstereyim. Evet. Şimdi Biraz mesela dağınık ama. şöyle üstte hırdavat şeyleri var. Burada biraz tabii stok yaptığımız şeyler. Çantalarımızı falan asmıştık. Kışlık mesela orada buz pateni falan var. Torun mamaları var. Biz 9 valizle gelmiştik. O yüzden valizlerimizi koyacak yer bulamadığımız için bir şurada iç içe bayağı bir valiz aldı burası. Bir de mesela yaz olduğu için montlarımızı, yorganlarımızı falan böyle vakumlayıp kaldırmıştık. O da bayağı avantajlı oluyor bilmeyenler için. Mesela şey çok ilginç. Türkiye'de böyle bir sistem yok. Gömme dolap gibi. Şöyle kapattığın zaman normal bir duvar gibi görünüyor yani. Şey işte Tam bu kapatmadın yerden sonra. kazanmak için yapmışlar. Öyle söyleyeyim yani. Aynen. O benim bayağı hoşuma gitti yani. Hatta ben ilk başta böyle dolaplar falan yetmez gibi düşünmüştüm ama gerçekten göründüğünden çok büyük. Yani bizim bayağı bir eşyamızı aldı. Burası da yatak odamız. Zaten bizim ev toplam bir 30-35 metrekaredir diye tahmin ediyorum ben. Çünkü benim öğrenci evim böyle 40 metrekare falandı. Ondan daha küçük. E, Böyle geldiğiniz zaman sadece ortada bir yatak var burada. Başka biz bu yatağı bu arada ilk taşındığımız zaman bayağı bir zor sığdırmıştık buraya. Bir 6 saat falan hani montajı ve sadece buraya sığdırmakla uğraştık. Çünkü bu yatağın bir özelliği var. Çekmeceli bir yatak bu. Şöyle iki kenarlarında 4 tane bayağı büyük çekmecesi var. Yani bizim Türkiye'deki şöyle kaldırmalı baza mantığı değil de ama yine neredeyse bütün yatağın alanını depo alanı olarak da Göster kullanabiliyorsunuz istersen falan. şeyi çekmece olan kısmında. Böyle buralarından normal Burada açabiliyorsunuz iki işte. tane kocaman kocaman, burada da iki tane kocaman kocaman çekmeceleri var. Yatak böyle. Biz mesela şey yapıyoruz. Vakumlayıp mesela kışın yazdıklarımızı, yazın da kışlıklarımızı kaldırıyoruz. Her şey alıyor yani bayağı bir alıyor. O yüzden burası bizim bayağı bir kurtarıcımız oldu. Onun dışında burada Costco videosundan sonra aldığımız bir elektrik süpürgemiz var. Burada da bizim çamaşır ve kurutma makinemiz dairenin içinde değil. Apartmana ait aşağı katta. Onu da göstereceğiz zaten. O yüzden hem böyle taşıması kolay olsun diye hem de işte gerekirse kaldırıp bir yere koyabilirsiniz falan diye. Hem kirlilik olarak kullanıyoruz hem işte ıslak çamaşırları falan getirmek için kullanıyoruz. Bizim için bayağı kullanışlı. Onun dışında az önce Ömer'in o girişte gösterdiği gibi burada da bir tane gömme dolap var. Şöyle içeri gireyim. Aynen. Alan o kadar küçük ki. Burada da biz şöyle bir askılık almıştık. Bunları koyacak başka hiçbir yerimiz yok bu arada. Videoda da saklayabileceğim bir yer de yoktu. Bu gerçekten çok doğal bir video olacak bizim için. Çünkü mesela ben ev turu videolarını falan izliyorum böyle. Hani gerçekten insan yaşamamış gibi bir düzenliyorlar, temizliyorlar falan. Hani ben de belki yapmak isterdim ama öyle bir alanımız zaten yok. O yüzden biraz bir şeyleri ortada göreceksiniz yani. Burada da şöyle ucundan birazcık göstereyim. Böyle normal açıyorsunuz. Buradaki giriştekinden daha büyük. Biz yarısını böyle Ömer'in tarafı yaptık. Üst katta tamamen nevresimler var. Buraya da şöyle yine Ikea'dan bir şey aldık. Normalde bunun çekmecesi falan olmadığı için, raf sistemi olmadığı için benim için hayat kurtarıcı oldu. Hatta 2 tane almıştım bundan ama bir tanesi yettiği için diğerini kullanmıyorum. Yine altlarda göreceğiniz gibi valizlerimiz var orada da. Normal işte katladığımız şeyler, astığımız şeyler. Şu tarafta da var bu arada astığımız şeyler. Yani bu dolap neredeyse bütün duvar bir gardırop gibi düşünebilirsiniz. Kapatıyorum burayı. Tabloyu neden buldun? Önce onu anlat. Evet. Tabloyu nereden buldum? Tabloyu burada bir tane short videosu çekmiştim zaten.
Kanada'da sokağa eşya bırakma olayı çok yaygın. Yani illa çöpe değil bu arada. Gerçekten apartmanın aşağısına insanlar kullanmadıkları eşyaları bırakıyorlar. Bu bir mobilya olabilir. Genelde koltuk görüyoruz hatta. Ya da sehpa olabilir, kitaplık olabilir falan. Bir sürü şey aklınıza gelebilecek. Hatta böyle koliliyor mesela okuduğu ve bitirdiği kitapları koyuyorlar. İstediğinizi alabiliyorsunuz falan. Ben bu tabloyu normal bir şekilde yürüyüşe gidiyordum bir gün. Parka gidiyordum işte. Parka giderken bir apartmanın aşağısına bırakmışlar. Hatta başka eşyalar da vardı. Sonra dedim ki tamam hani ben önce yürüyüşümü falan tamamlayayım. Dönüşte hala kalırsa ben bunu alayım falan dedim. Gerçekten de benim şansıma çoğu eşya gitmişti ama bu tablo kalmıştı. Sonra ben bunu zar zor eve getirdim. Ondan sonra bayağı bir ortalıkta falan bekledi. Sonra Ömerciğimle astık biz bunu buraya. Buradaki Ikea'larda böyle ikinci el eşyaların satıldığı bir kısım daha var. Bir reyon daha var diyeyim. Burada gördüğünüz şey de aslında bir kitaplık normalde. Ama biz bunu orada kitaplık olarak geçiyor. Bu. Ömer şu an bunu bilmiyormuş gibi davranıyor ama bu bir kitaplık normalde. Çekmece niye var o zaman? Çünkü ben bunu normalde internet sitesinden bakmıştım. Kitaplık olarak geçiyor. Öyle hatırlıyorum ben. Sonra biz bunu o ikinci yerinden bulduk. Gerçekten fiyatı da çok uygundu bu arada. Hiç defosu yoktu yani. Bu şekilde montesi de yapılmıştı yani. Her şey bu şekildeydi. Banyoya geçelim. Şimdi banyo kısmında da bizim banyomuz yani normal bir küçücük bir banyo. Ama yine daha önceki bir videoda bahsetmiştim diye hatırlıyorum ama burada genelde bizim gördüğümüz kadarıyla küvet mantığı çok yaygın. Tabii ki mesela duşakabin olanlar vardır muhakkak apartmanlar falan ama bizim gördüğümüz kadarıyla küvet bir kültür burada. Genelde de bu şekilde oluyor. Burada bizim bir küvetimiz var. Duş perdesi de yine aynı şekilde evle geldi. Yani biz almadık bunu. Onun dışında normal tuvalet var. Şurada birkaç tane oda kokusu var. Torun kokusunu bastırmak için de En kullanıyoruz önemli şeyden bazen. bahsetmedin. Neyden? Bu evdeki en önemli şeyden bahsetmedin. Ömer buraya taharet musluğu taktı. Bir tane çöp kutusu var. Yine havlumuz. Şunlardan aşırı memnunum bu arada. Yani hatta Bakayım, ilk çekelim, başta ben onu şöyle biraz daha geri geleyim. ilk başta bir tane vardı sadece. Torun tuvaleti de burada duruyordu. Sonra o kadar eşyalarımız sığmamaya başladı ki işte ne bileyim burada kozmetik ürünlerimiz var. İşte güneş kremleri, normal kremler. Ne bileyim işte gerekli ıvır zıvır, takılar, bilmem neler, tokalar. Her şey burada yani. O yüzden 2 tane aldık. Bu fiyat da çok uygundu bu arada. Eğer Ikea Shorts videosunu izlerseniz görürsünüz. Hatırlamıyorum şu an. 15 dolar falan da herhalde. Ben ekleme yapayım mı peki burada? Tabii. Hani ayıp olur mu bilmiyorum ama mesela tuvaleti gösteriyorum ama mesela burada su hep var. Mesela Evet, Türkiye'de evet. yok ama mesela burada su hep var. Ha, bu arada iyi bir şey mi kötü bir şey? Bence iyi bir şey. Ama şey güzel yani. Mesela tuvalet fıçısı çok kullanmanıza gerek Evet işte bak kalmıyor. ben de ondan bahsedecektim. Mesela niye iyi? Çünkü atıyorum hani büyük tuvaletini yapsam bile hani sifon şeklinde her şey gerçekten gidiyor. Hem milletin aklına şey gelecek mesela bu sefer. Büyük tuvaletini yaparken oradan su sıçrıyor mu falan diye. Sıçramıyor bu arada. Bu arada mesela bu Oradan Avrupa'da memnunuz. olan falan bir sistem değil yani. Bu Amerika'ya özgü bence. Direkt. Hiç bilmiyorum. Amerika kıtasına özgü yani. Burada da askımızı göstereyim sonra sana vereyim. Olur. Yine Kanada çok soğuk bir ülke olduğu için gerçekten monttur, atkıdır, bilmem nedir falan muhakkak asmanız gerekiyor ve evde yer yok yani bunu yapabileceğimiz. O yüzden biz yine Ikea'dan en ucuzlarından bir tane şöyle bir askı bulduk. Şöyle kaçtı bu bilmiyorum. 8-9 tane, 10 tane falan herhalde. Onun altında da genelde Ömer hem okulda hem işte olduğu için ve ben evde tek başıma olduğum için alışverişleri falan ben yapıyorum genelde ama taşımakta çok zorlanıyorum en yakın markete gitsem bile. O yüzden şöyle bir pazar arabası aldık biz. Şu an bunun içinde de ne bileyim işte bizim piknik örtümüz, işte ıvır zıvırımız falan var böyle. Badminton falan filan var işte hani yazın şey yapmak için kullandığımız. Hani bu da aynı zamanda bir depolama alanı benim için yani. Bu arkamdaki arkadaş Kanada'ya gelirseniz eğer asla almamanız gereken bir markadan elektrik süpürgesi. 75 dolara aldığımızı hatırlıyorum bunu. Gerçekten çok ucuz bu arada Kanada için. Ömer sonra bunu monte etti buraya. Şu an hala burada duruyor ama gerçekten hiçbir şekilde çekmiyor yani. Hatta en son şu gösterdiğim şarkı süpürgeyi almadan önce böyle evi süpürüyordum yani. Kendim hani annelerin aldığı faraş gibi şeyler olur ya onlarla falan süpürüyordum çünkü hiç işe yaramıyor şu an. Ama öyle duruyor yani. Bunu ne yapacağımıza karar veremedik. Aslında şey falan var yani garantisi falan var. Evet, mutfağımızda da öncelikle şey söyleyeyim. Yine Kanada özgü müdür bu, Amerika'ya özgü müdür bilmiyorum ama beyaz eşyaları siz getirmiyorsunuz. Yani evin içinde oluyor genelde diyeyim bak. Yani hepsini şey yapmayayım. Hatta bizde beyaz eşya eksik bile yani. Normalde atıyorum mikrodalga da veriyorlar. Bulaşık makinesi falan da veriyorlar ama işte bizim ev çok küçük olduğu için bize sadece işte buzdolabı, üstüne bir de şu ocağı verdiler. Onun dışında ama geri kalan da işte yine zaten Amerikan mutfak yani.
Hani direkt salonla bir gibi bir şey yani. Onun dışında burada dolaplarımız var. Gayet normal işte rafları falan var. Her şeyi normal, klasik dolap yani. Onun dışında su ücretsiz bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Hani evle ilgili bir şey değil ama su genelde buralarda faturalara falan dahil. Ya fatura demeyeyim de kiraya dahil oluyor. Yani. Çünkü çok suları var çünkü yani. Sonra burada 2 tane dolabımız var. Bunun için zaten çöplerimizi falan koyduk biz. Evet. Yine burada da başka bir dolabımız var. Şunu da eve dahildi bu. Hani suyu filtreliyor. Bu arada bu evde biz ilk geldiğimizde kontrata dahil olan bazı şeyler vardı. Yani direkt hediye gibi sıfır eşyalar vardı evin içinde. Mesela bu onlardan biriydi. Bu Evet. su filtreleme sistemi. Onun dışında Ikea'dan böyle yapay bitkiler, havlu seti vardı. Mumlar vardı 2-3 tane. Bu tarz birkaç tane şey bırakmışlardı bize hediye gibi. Bu arada bu... Bence çok tatlı bir jestti bu arada. Lafını kestim pardon. Bu arada bu şey, ben buna baktım bayağı bir 30-40 doları var bunun yani. Şu ekmek kızartma makinesini aldık. Bu bayağı plastik böyle. Biz bunu burada 10 dolara falan almışızdır herhalde. Öyle bir şeydi yani. Ama gayet iyi çalışıyor. Ekmek kızartma muhabbetini Çok hoşumuza gitmişti ya ilk buranın geldiğimiz kültürü, zaman. buranın kültürü zaten bu. Ama yani kahvaltıda falan iyi oluyor aslında ya. Böyle ekmeği sıcacık Evet. yiyorsun falan filan. Bayağı güzel oluyor bence. Onun dışında Elif'e yine bir kahve makinesi almıştık. İşte buna istersen hazır kahve koyup yapıyorsun ya da atıyorum kendin kahve dolduruyorsun. Onun bir aparatı var, onunla yapabiliyorsun falan. Bu da sevgili iki arkadaşımızın hediyesi. Böyle filtre kahve falan. Filtre kahve Elif zaten makinesi. yani kahve, ben sadece Türk kahvesi içtiğim için evet anlamıyorum yani. Damak tadım yok yani o konuda. O yüzden daha çok Elif kullanıyor bunları. Ondan sonra... Mutfak bu kadar ya. Mutfakta zaten anlatabileceğimiz başka bir yani şey yok bence havalandırma yani. falan filan var işte. Ondan sonra salona geçelim. Önce şeyi göstereyim. Bu termostat işte normal. Termostat mı deniyordu buna? Burada dahili sistem diyeceğim ama değil. Ne o? Ya bütün apartman aynı şeyden ısınıyor işte. Sen buradan derece ayarlıyorsun sadece. Biz ilk geldiğimizde hiçbir işe yaramıyordu bu arada. Ev çok soğuktu ve ısıtamıyorduk yani. Ama işte kışın bunu 30'da tutuyorsun, yazın 10'da tutuyorsun. Evet. Burası Mutfağın da, buradan görünüşü de bu şekilde bu arada. Gerisini Ömer anlatsın. dediğimiz gibi yine Amerikan mutfak olduğu için biz de böyle işte bu kültüre yeni geldiğimiz için dedik ki biz işte şu high chair diye geçiyor. Uzun sandalyelerimizi alalım. Yemeklerimizi burada yeriz dedik. Aldık bunları. Yanına işte hatta şunu bir tanesini de yine ikinci şeyinden almıştık. Yastıklarını. Evet. Oturup gösterir misin bir boyunu? Yani Evet. direkt hani anlatmaya gerek yok. Bir görelim Aynen. yani. Gayet böyle normal oturuyorsun işte. Sonra yemek yiyorsun ama benim tahminim bu standartların çok üstünde yüksek olan bir Evet. yer. Onu Yani diyecektim ben de. öyle olduğu için ki en uzun sandalye bu olmasına rağmen ben ölçü alıp da gittim hikayeye. En uzunu bu olmasına rağmen mesela hala bak yemeği böyle yemen gerekiyor. Hani bayağı efor sarf etmen gerekiyor yemek yemek için yani. Hani o yüzden aldık. Evet, Birkaç evet. kullandık. Ondan sonra ama o zamanlar masamız da yoktu tabii. Ama masayı ben hani sadece yemek yemek için almadık zaten masayı. Aynı zamanda ders falan da çalışacaktım o yüzden. Evet. Burada çok ucuz bir şey al dedim ben, kitaplık. Hani azıcık da eve dekorasyon katalım dedik. Hani tamam hani paramız yok, şuyumuz yok, buyumuz yok ama en azından da bir dekorasyon falan olsun diye. Yani sadece dekorasyon da değil, kitapları da koymak için. Böyle bir kitaplık aldık. Şurada bir tane şey var. Ömer'in bana aldığı Kinder sürpriz yumurtanın içinden çıkan sürpriz. Onun dışında şu arkadaş da verdiler bize evle birlikte. Evet hadi konuş sen de. Evet konuştu. Çok da laf dinler bile. Neyse onun dışında sonra bu sandalyeyi aldık işte. Bu da yine Ikea'daki en ucuz sandalye buydu herhalde değil mi? Bayağı baktık biz. Döner sandalyelerden en Evet. ucuzu buydu. Bundan gayet 70 memnunum dolar ben. gibi bir şeydi sanırım Aynen o. öyle bir şeydi. Bunu ikinci ellerinden mi aldık hatırlamıyorum ama. Ben de hatırlamıyorum ama inanılmaz ucuzdu yani. Aynen. 20-30 dolar bir şey Çünkü falan zaten herhalde. çok ucuz olmasaydı bunu biz böyle koyu yeşil Almazdık almazdık. da. Siyah alırdık yani. Bu masa da mesela Ikea'daki en ucuz masalardan biri. 50 dolardı maksimum. Evet. Maksimum yani. Direkt 50 dolardı ya. Ondan sonra şu işte bize verdikleri portatif klima apartman yönetimi verdi. Biz bunu yeni söktüğümüz için şu an parçaları var orada. Hani onu koyacak yerim olmadığı için şu an orada duruyor ama Bunu vereceğiz yere ama. mesela şurada Şurada. ısıtıcı da var bu arada. Onu da yine apartman yöneticisi verdi. Şurada görebilirsiniz siyah bir şey. Onda da şeyden dolayı ya burada şöyle en başta şunu söyleyeyim ben. Bir kere bizim ev sahibimiz yok. Yok dediğim şöyle. Bizim ev sahibimiz aslında kurumsal. Bir firma yani. Bir firmanın böyle şehirde bir sürü apartmanları var ve onları kiraya veriyorlar işte. Burada mesela bir sıkıntın olduğu zaman sen bir tane şikayet oluşturuyorsun işte web sitesinden falan. Ona göre şikayetine göre ilgileniyorlar. Biz de kışın ilk başta gerçekten dediğimiz gibi ıslamadığımız için evi
Yani ben bayağı bir şikayet oluşturmuştum. Adam gelip böyle evin derecesini falan ölçmüştü. Öyle olduğu için de reportaja böyle devam edeceğim. Ev turumuza böyle devam edeceğim. Ben böyle bayağı çok şikayet ettiğim için de adam artık en son geldi bize bir ısıtıcı verdiydi. Hani ben artık üşüyoruz Evet, dedik. evet. Ondan sonra yazında pişiyoruz deyince bu sefer de yani dedim ki bir de klima gibi bir şey var mı? Adam bunu verdi. Var dedi yani. Sonra bize bunu verdi. Çok mu etkili? Değil. Şu arkadaş gönderelim artık. Burası da kalorifer bu arada. Hani böyle boydan boya gözüktüğüne bakmayın ızgara olarak. Normalde bu nereden başlıyor? Şuradan başlıyor. Yine aynı şekilde orada bir yerde bitiyordur mesela. Ama çok da verimli değildi. Sonrasında biz yine şikayet edince ki bir de adam ısıtıcı verdikten sonra da ben devam ettim hani gelin bakın falan diye. Artık en son bunları falan komple bayağı bir söktüler. Temizlediler ki bizim kıçı kırık şeyi kullanmaya çalıştı adam elektrik süpürgesine. Olma dedim bu olmaz çekmez yani inanmadı falan. Sonra gitti kendi getirdi falan. Bayağı o şekilde temizledi. Buranın çoğu apartmanın camları bu şekilde. Neden ben bilmiyorum yani. Hani böyle dışarı doğru açayım falan öyle bir şey yok. Sadece buradan böyle açabiliyorsunuz. Ama burada Güvenlikten mesela dolayı çift olabilir belki ya. Yüksek ya ya. olabilir. Bir de ne bileyim ya yani benim hoşuma gitmiyor. Mesela ben gidip de şöyle bir dışarı bir bakmak isterdim yani. Işığımızı da aç istersen. Bu pili yok onun ama. Aa. Bir tane pili yok. Neden? Bir şey için söktüm ben onu. Dur getireyim bekle. Neyse tamam boş ver. Getireyim lan. O güzel. sırada ben dışarıyı göstereyim. Bu arada camlarım için lütfen beni yargılamayın arkadaşlar. Dışarı açılmadığı için ben bu camları silemiyorum. Neyse dışarı kısmında da şu gördüğünüz şey bir okul. Public school olarak geçiyor. Tam olarak ben bu ilkokul mu ortaokul mu anlamadım açıkçası. Onun arkasında şu beyazlı gördüğünüz şeyin yanında da normalde kışın bir alan var. Buz pateni yapılıyor orada. Hatta ben ilk buz pateni yapmayı orada öğrendim. Yani buradan baktığınızda direkt dışarı buz pateni yapan insanları görebiliyorsunuz. Bence çok güzel. Onun dışında şurada değişik bir bina var gördüğünüz gibi. Bu da bir müze. Onun dışında şurada da kocaman yine bir bina var. Bu da iş yerlerinin olduğu bir bina. Ama genel olarak önümüz açık ki onu bayağı seviyorum yani. Biraz önce şu pili yoktu da onu takmak için şey yaptım. Dur önce şu şey açayım. Ha bu arada store perdeler de vardı biz geldiğimizde. Hani onu da ekstra almadık yani. Bunu da böyle Christmas vaktinde mi aldık? Sonrasında mı aldık? Sonrasında aldık herhalde de. Ama mesela bu tarz şeyler aşırı ucuz ya. Hani atıyorum 2 dolar, 3 dolar, Evet, maksimum evet. 5 dolar. Çünkü dolaramadan alıyorsun. Ki zaten dolaramadan en fazla Konuşmanı istemiyor galiba. dolaramadan en fazla 5 dolara ürün olduğu için zaten maksimum 5 dolardır ki değil yani. Şimdi bu da bir kültür gibi bir şey. Bak mesela şimdi şey geliyor. Halloween yaklaşıyor. Cadılar Bayramı. Mesela onun için bile herkes böyle dışarıları evinin dışını süslüyor mesela. Böyle kocaman kocaman heykeller falan dikiyorlar. Heykel demeyeyim de böyle nasıl diyeyim? Ya satılıyor ya böyle işte alıyorlar oynuyor falan böyle işte. Ne diyeyim ona? Öyle Süs şeyler işte. işte süs işte korkutucu bir şeyler böyle yok bal kabağı yok iskelet falan filan. Böyle bu şekilde. Dediğim gibi camlar ben memnun değilim camlardan. Ama mesela camlar çift kat. Neden? Çok soğuk çünkü. Ona Mesela rağmen bunu bence yeterli kapatıyorsun. bir izolasyonu yok bu arada. Bence de yok. Bu arada Yani cam geçiliyor. bütün bir salonu neredeyse kaplıyor. Tek sevdiğim şeylerden biri salona dair o. Yani bayağı bir güneş alıyor. Hatta gereksiz bir şekilde güneş alıyor. Ev çok sıcak oluyor. Ama kışında iyi oluyor mesela. Zaten çok az güneş oluyor. Hani en azından böyle gündüzleri bayağı bir aydınlık yapıyor burayı. Onun dışında TCL bir televizyonumuz var şöyle. Küçük bir şey zaten. Yani kaç inçti bu? 43 inç miydi? 43 inçti herhalde. Hani bize gayet yetiyor. Normalde şunu zaten yine Ikea'dan bize şey olarak almıştık. Normalde bunun tekerlekleri falan vardı. Coffee table olarak almıştık biz. Hani ortaya koyarız, geri çekeriz, bir yerlere koyarız, üstüne kahve içeriz falan diye. Sonrasında dedik ki hani televizyonu koyacak bir yerimiz yok. O yüzden tekerleklerini söktük bunun. Bunu coffee table yaptık. Bu koltuğumuzda hiç oturulmayan ama Elif Hanım'ın sadece dekorasyon olarak istediği bir koltuk. Yani bunu aldık biz Elif hiç oturmuyor ama buna. Oturmuyor. Şikayet ediyorum şu an Elif'i. Buraya da bir sehpa almıştık. Biz yine Ikea'dan mı almıştık? Bunu internetten almış da olabiliriz herhalde. Ikea'dan aldık. İnternetten sipariş etmiştik. Ha, olabilir. Buna zaten çoğu şeyi biz kurduk yani. Şu iki tabloyu da yine Ikea'dan almıştık. Ha bu arada şeyi söyleyeyim. Bir tavanı çekebilir misin? Yani burada şey yok. Lamba yok yani. Mesela onu söyleyecektim. Ve bu hiçbir şeyde yok. Mesela Evet. şu an mutfaktasınız.
koridordaki mutfağı görüyorsunuz. Mutfaktakine tavanda değil, koridordakine de tavanda değil. Burada ilk ben fark ettim bu arada. Biz o evi tutmuştuk. Ben fark ettim. Ben fark ettim. Bu halıyı da mesela Ikea'dan almıştık. Normalde bu çocuk halısı yani. Ama diğerlerine nazaran çok ucuz olduğu için. Halılar da inanılmaz pahalı bu arada burada. Hani o yüzden bunu gayet ucuza almıştık. Dediği gibi işte hani lambamız falan olmadığı için tavanda mecbur şöyle yer lambası aldık. Mesela çoğu kişi zaten dekoratif olarak da bunları çok seviyor ama bence loş ışık yani. Hani Türkiye'den ben alışkın değilim buna. Yani bence bir ışık olacak böyle her yere aydınlatacak. Mesela ben şimdi ders çalışıyorum şurada yine. Onun için ekstra ışık almak zorunda kaldım. Çünkü görmüyorum yani öteki türlü. O ışığı kapatsak orası bayağı karanlık oluyor yani. Onun dışında bu koltuğu da işte Ikea'dan aldık. Yine aralarındaki en ucuz model buydu yani. Ama işte şu arkadaş bunu böyle her yerini tırmaladı. Yani ona göre baktık aslında biz hani kedinin tırmalayamayacağı bir koltuk var mı diye de ya çok pahalıydı ya yoktu. Zaten çok az vardı yani. Böyle net tüy değiniyordu ona. Dışı böyle değişik bir şey işte. Bulamadık. Ondan sonra işte üstüne bir de çarşaf almıştık internetten. Bu yastık kılıflarını falan da zaten yine yastıkların içini de içeriden almıştık. Son olarak da bir de sehpa aldık işte. O da koltuğun altına giriyor böyle. İçeriklerimizi falan filan koyuyoruz. Onun dışında burada çiçeklerimiz var. Şöyle bir tane canlı bitkimiz var ama bu artık hiç iyi bir gidişatta değil yani. Burada da zambak sanırım. Böyle bir çiçeğimiz var. Burada bir tane nikahtan bir fotoğrafımız var bizim. Ama adam aşırı ergen bir şekilde yamuk çekmiş bunu. Aslında hiç sevmiyoruz Ömer'le ama yani kendimizi seviyoruz da fotoğrafın yamuk olmasını sevmiyoruz. Ama yine de koydum yani buraya. Onun dışında sarıyı çok sevdiğim için şöyle sarı bir vazo da almıştım koltukla falan uyumlu olsun diye. Şundan nefret ediyorum aslında. Yapay çiçekten nefret ederim ama içine koyacak başka bir şey bulamadığım için yani mecburen geçici bir süreliğine falan aldım gibi düşünebilirsiniz. Çok göstermek istemiyorum. Şu ucundan bakalım. Şöyle burada bir alan var bizim her şeyimizi koyduğumuz. İşte ne bileyim kablolar, ıvır zıvır bayağı bir şey var. Mesela priz dönüştürücü burada kullanmak gerekiyor. Bizim çoğu eşyamız Türkiye'den olduğu için elektroniklerimiz falan. Şöyle bir şey kullanıyoruz mesela. Türkiye'den getirmiştik bunları. Koltuğu normalde biz çarşafla kullanmıyoruz ama şu an bu koltuğun kumaşından dolayı böyle çok nasıl bir kumaşı var diyeyim bilmiyorum. Kötü. Çok kalın bir kumaşı var yani. Kötü. Kaşe mi denir ne denir hiç bilmiyorum anlamıyorum. Kötü. Ama gerçekten çok terleten bir kumaş yani ve burası yazın çok sıcak oluyor. Yani 32'lere 33'lere falan çıkıyor ve apartmanın içi dışarıdan da sıcak oluyor. Dışarısı bile daha iyi oluyor yani. O yüzden oturmak gerçekten çok zor oluyordu. Yani hem onun için aldık hem de biraz geç kaldık ama Thor gerçekten mahvettik oldu. Zaten her yerine görebilirsiniz böyle. Özellikle şu dibin. Ya, Thor'un tırmalama alanı. Gerçi biz problem etmiyoruz böyle şeyler. Çok takılmıyoruz. Yani yapma etme falan da demiyoruz. Ama mesela halbuki şurada ama, aynen. Şurada mesela bir tane şeyi var. Tırmalama tahtası var. Hiç kullanmıyor neredeyse. Ama yani kediyle evde yaşıyorsanız böyle şeylere alışkın olmak gerekiyor yani. O yüzden hani çok da şey değil, umurumda değil yani. Böyle şeylere takın insanlar çok fazla var biliyorum ama ben öyle bir insan değilim. Bir de şuradan geniş açı alalım istersen şöyle. Şu tarafa doğru. Şöyle döndüreyim ben. Böyle işte. Yani bu açıyla daha büyükmüş gibi duruyor olabilir ama aslında değil. Son evin en önemli şeyini göstermeyi unuttum aklıma geldi. Gel. Ömer'in de dediği gibi biz salondaki halımızı çocuk reyonundan aldık. Ben çok seviyorum bu arada renkli olmasını falan. Ama halılar gerçekten çok pahalıydı yani. Zaten $100'dan falan başlıyor. Şöyle bir halı aldık biz Ikea'dan. Bu bir çocuk erkek halısı muhtemelen ama bence çok tatlı yani. Mutfakta kullanıyoruz biz bunu. Gayet de işimizi görüyor yani. Hani bence bu ev çok şey bir ev. Böyle enerjik, genç hissettiren bir ev yani. Biraz öğrenci evi havası var. Benim teselli. Onu da seviyorum. Ya vallahi çok umurumda değil ya böyle şeyler. Çok takım olmuş bilmem ne olmuş falan. Bu evin bodrum katını mı diyeyim artık. Zemin katında bir spor salonu var. Bizim ücretsiz kullanabildiğimiz bir spor salonu. Apartmanın fiyatına dahil. Onun dışında bir de çamaşır odası var. O çamaşır odasında yıkıyorsunuz çamaşırlarınızı ve kurutuyorsunuz ve bu arada bu bir ücretli bir şey yani. Ücretli bir hizmet. Onun dışında bir de terasımız var ki bizim en sevdiğimiz şey bence eve dair. Teras. Oraya gidelim. Ev bu zaten apartman. Kaç katlı? 10 katlı. 10 Şuradan katlı bir apartman. göremiyoruz ağaçtan Tabii. dolayı. Biraz bir de
akşama kaldık. Ben okuldan geldiğim için. Evet. Yani öyle bir şey oldu. Ama sokağımızı gösterebiliriz en azından. Burada da bir tane değişik çalışma var. Yani buranın gerçekten inşaat Şu işlerine kaldırımı bilmem neye değiştirdiler falan ya. düşmeyin arkadaşlar. Böyle aylarca, yıllarca sürüyor böyle işler yani. O yüzden inşaat seçtik ya işte. Bir proje alacaksın. 10 yıl orada kalacaksın işte. Ha bu arada şurası şey de gösterelim ya. O çöp şeyini. Burası garaj. Bu arada arkada da garaj var. Onu gösterir miyiz bilmiyorum da normalde Açık garaj bir yer orası. yani. Gerek yok yani. Burası kapalı garaj. Bunların için ekstra para ödüyorsunuz bu arada. Kaç para? 150 dolar falan olması lazım diye Bilmiyorum. biliyorum. Bilmiyorum. Arabamız Öteki türlü yok, sokağa park ilgilenmiyoruz. etseniz de öteki türlü sokağa park etseniz de zaten para ödeyeceğiniz. O yüzden burası daha mantıklı. Bizim bisikletlerimiz şurada en köşede. Evet. Ücretsiz bu arada. Ben ilk başta ücretli sanıyordum da. Şu bu neydi? Ha, bu plastik olan, bu ikisi de organik. Hani işte mutfak çöpleri buna. İşte plastik falan buna. Geri kalan yani bazıları da geri dönüşüm yapmak istemiyor. Buraya atıyor. Biz de geri dönüşümü yarım yamalak yapıyoruz gerçi de. Kağıtlar da şuna işte yine dediğim gibi. Ha, bu arada mesela çöpü sadece buraya atabiliyorsunuz. Mesela bizim bize çok uzak geliyor da biraz üşeniyoruz çünkü bak mesela karşıda adamların çöpü hemen evin önünde. Adam evden çıkıyor atıyor. Evet. Ben şu üşendiğimden birkaç kez oraya attım da adam beni uyardı. Burası da açık garaj ama oraya gitmeye gerek yok. Yani çok bir şey yok. Normal garaj işte zaten. Burası da evin girişi. Zaten eve girerken işte buna fob deniyor. Önce şu dış kapıyı bununla açmanız gerekiyor. Buyurunuz. Bu da şeyden dolayı işte hani kışın falan bu paketçiler falan gelsin burada beklesin diye. Sonra buradan arıyorlar falan filan. İşte bizim yüz tanıma sistemine kendi yüzümüzü tanıttık biz. O yüzden böyle Otomatik açılıyor bu kapı. açılırsa tabii. Sonra buraya da şey yapıyorlar bu arada. Kargoları eğer sen evde değilsen falan buraya koyuyorlar. Sonra işte uygulama üzerinden sana mesaj geliyor. Sonra gelip QR kodu okutuyorsun buradan. Açıyorsun, alıyorsun. Onun dışında bir de posta şeyleriniz var. Buradan da işte cime gidiyoruz. İşte depolama alanı var. Bir de çamaşır makinesi. Çamaşır odası diyelim. O var. Burası bizim çamaşır odamız. Bunu da yine bunu açmanız gerekiyor. Öbür türlü açılmıyor. Yani girmeye çok gerek yok. İşte 3 tane çamaşır makinemiz, 3 tane de kurutma makinemiz var. Bunların fiyatları ne kadar? Mesela hepsi değişik yazıyor bu arada. 3 dolar şu alttaki ya da 2,75 dolar. Üstteki de 2,5 dolar. Kurutma makinesi gibi görünüyor. Yani çok memnun muyum? Değilim. Hatta bu apartmanda en nefret ettiğim şey burada gelip çamaşır yıkamak. Çünkü biz üst katta, bayağı bir üst katta oturuyoruz yani. Hani onları taşımak ayrı bir dert. Asansör bile olsa, buraya asansör yok bu arada. Zemin katına kendiniz indirmeniz gerekiyor. Onun dışında zaten çok tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi çok fazla kişi kullandığı için ister istemez bir hijyensizlik oluyor yani kendi evinizdeki gibi değil. O yüzden hiç sevmiyorum. Bir de sürekli bozuluyor, arıza veriyor ya da 3 tanecik var zaten mesela bazen dolu buluyorsunuz. Hafta sonu Beklemek imkansız. zorunda kalıyorsunuz yani. Buradan yeni bir kart alıyorsunuz ilk başta. Hani sıfır kart. Ondan sonra buradan her seferinde doldurma şeyini yapıyorsunuz, işleminizi. Ona göre. Burası da fitness room ve storage room olarak geçiyor. 2 tane oda var yani ayrı ayrı. Biz storage room'dan yararlanmıyoruz. Yani depolama alanı alabiliyorsunuz ek olarak. Büyük alanlar var. Hatta onların boyutları da değişkendi. Siz onları kiralayabiliyorsunuz kontratınıza göre aylık, yıllık falan ama fiyatları bence bayağı pahalıydı. Hatta biz ilk geldiğimizde kiralamayı çok istemiştik valizler için. Ama fiyatlarını öğrenince direkt vazgeçtik. Yani hani o kadar şey Çok da kötü bir yer, olmaz. saçma sapan bir şey. Hiç yani. gerek yok Koruması yani. falan yok yani. Aynen o yüzden hani valizleri bir şekilde sığdırdık diyeyim. Geldiniz mesela. Orada dediğim storage room var. Oraya bakmaya gerek yok. Burası da gym, spor salonu yani. Yine dediğim gibi apartmandaki her yere bununla girmeniz gerekiyor. Burada 2 çeşit bisiklet var. Şöyle. Şurada da değişik bench mi artık neyse ben çok anlamıyorum. Erkeklerin daha çok kullandığı bir şey olur Spor ya. yapma yeri işte. Geliyorlar bu arada. Kullananları görüyoruz. Tabii bizim direkt üst komşumuz kullanıyor ama ben bir kere kullandım. Öyle. Akşam çektiğimiz için çok enerjisiz. Bak adama burada şey bile koymuşlar. First aid kit bile koymuşlar. Burası da rooftop.
Yine bununla giriyorsunuz. Türkçesini söyle kardeşim, sen Türkiye Teras. düşmanı mısın? Heh, bak yiyeceğini önceden attım ben sana. İlk olarak neyi göstereceğiz? Elif'in kankileri. Oha. Neye denk geldik biz? Kavgaya mı denk geldik? Bir şeye denk geldik. Harbiden bir olaylar oluyor orada ama. Arı gibi bir şey yakalamış herhalde. Yo, başka bir örümcekle kapışıyor. Ya, 2 tane Neyse. örümcek var orada. Evet, Direkt buyurun. downtown'un göbeğindeyiz. Burada harbiden burada bir sürü iş yerleri işte ya da kondo tarzı binalar falan var. Ben terasın manzarasını bayağı seviyorum. Hani güzel oluyor bence. Gün batımına çekebilseydik daha güzel Evet olurdu evet da. biraz kaçırdık. Bu arada bu videoyu gerçekten çok dar bir zamana çekmeye çalışıyoruz o yüzden. Umarım güzel bir şeyler çıkar yani. Böyle bir alanımız var. İşte böyle 3 tane masa var. Gördüğünüz gibi. Sandalyeler falan var. Burada yani mesela şu an boş olduğuna bakmayın. Yazın her akşam burası doluyor. Çünkü işte evler biraz sıcak oluyor. Yazın burada. İzolasyon olmadığı için. Ya şöyle yapıyor mesela, adam evde yemeğini yapıyor. Geliyor burada yiyor. Ya da şurada barbekümüz var. Barbeküde genelde kullanılırken ben pek görmedim ama biz kullandık yani birkaç kez. İşte şuradan ayarı var bunun. Gazı açıyorsunuz. Göstermeme gerek var mı? Yok ya açma şimdi boşuna. Barbekü işte yani. Burada Ama- şezlonglarımız var. Ben çok beğeniyorum bu alanı. Sonrasında şurada işte normalde böyle şunun içinden ateş falan çıkıyor olması lazım normalde ama hiç ona da bakmadık yani. Koltuklar var yine. Ya burası daha çok şey. Burayı biraz daha süslemişler ki genelde böyle kiralayacakları zaman burayı gösterip reklam yapıyorlar işte. Evet. Bize göstermemişler. Biz Aralık ayına geldiğimiz için burası buraya kadar kar olduğu için. Biz bunun olduğunu bilmiyorduk bile, Evet, biz hatırlıyor burayı musun? kendimiz keşfettik yani. Yani bize hiç burayı göstermediler bile. Ama bence bayağı güzel. Bak mesela şuradan da çeksen yani o bahsettiğimiz müze falan var orada. O da Yani kamerada çok tabii belli olmuyor da yani. terasımız da bu şekilde. Şimdi kapanış yapmadan önce biraz kiralarla alakalı konuşalım istiyorsan. Olur. İlk olarak şeyi söyleyelim. Biz buraya geldiğimizde hangi sitelerden ev baktık? Hatırlıyor musun? Şöyle en yaygın kullanılanın Kijiji olduğunu söylüyorlar. Kijiji yani. Ben ekrana yazarım. Ama ben hem sitenin arayüzünü beğenmedim hem aradığınız şeyi bulamıyorsunuz. Filtrelemesi falan çok kötü yani. Atıyorum hani şu fiyatla şu fiyat arası yazıyorsunuz, yine de başka ilanlar çıkıyor falan filan. Ondan sonra Marketplace geliyor. Bir de işte web siteler falan var. Hani ben muhtemelen Marketplace'ten bulduk diye burayı hatırlıyorum. Bilmiyorum. Evet, Sonrasında işte web Marketplace'ten. sitesine gidip randevu aldık falan. Ya şu an gözükmüyor ama biz normalde çok arkada bir yerde, şuralarda bir yerde bir ev bulduk. Bayağı eskiydi. Kirası da $1650 civarı falandı. Bizim burası $1750. Çok pahalı bu arada. Hani biz kışın ortasına geldiğimiz için hani acilen ev lazım olduğu için hani buraya taşındık ama hani o fiyatlara daha güzel imkanları olan yine 1+1 bir yerlere taşınabildik ki bak mesela bizim ev bile 1+1 ama sözde 1+1. Bayağı alçıpanla bir oda yapmışlar Hı hı. yatak odasına. O yüzden 1+1. Normalde stüdyo daire yani. Ha, ama mesela bizim 1750 böyle kurumsal yerler bazen böyle kampanya falan yapıyor. Mesela biz ilk ay kira ödemedik. Hani o yüzden yine bizimki de böyle 1600'lü bir şeye düşüyor. Hani o yüzden burayı değerlendirdik biz. Hem diğer eve nazaran daha iyiydi. Neyse ya kiralık eve bakarken yine Kijiji ya da işte Marketplace'ten bakabilirsiniz. Ya da böyle işte kurumsal yerlerin kendi web siteleri oluyor. Bizimkisi iRent diye geçiyor. iRent diye yazılıyor. Hani ondan bakabilirsiniz. İşte böyle konumlarına göre ayırıyorlar zaten. Oralardan bulabilirsiniz. Kira olarak da şöyle. Şimdi burası downtown olduğu için merkez. O yüzden burada biraz kiralar fazla 1+1 olarak. Mesela işte dediğim gibi bizimkisi 1750 mesela. Çok fazla. Bence çok fazla yani. Normal Ya bu arada ben bunu araştırdım. Hani direkt bu videoyu çekmeden önce. Şu anda güncel olarak downtown bölgesinde kiralar $1700 ile $2200 arasında görünüyor 1+1 ve stüdyolar için. Aslında bu evin kirası fazla değil. Hani Ömer'in aslında söylemeye çalıştığı şey bu kiraya 1750'ye hani içinde çamaşır makinesi, kurutma makinesi olan ya da mikrodalgası olan ya da mesela bazı arkadaşlarımız var işte bu hani mesela bizim spor salonumuz var mı? Yüzme havuzu falan da dahil oluyor mesela. Daha iyi koşullarda kalıyor olabilirdik sadece. şöyle Demeye işte. çalıştığımız şey o. Şurada. O da gözüküyor yani. Aynen. Benim Yani- demeye çalıştığım bu arada pahalı derken şu anlamda genel olarak pahalı yani. Hani downtown içinde pahalı değil. Genel olarak pahalı. Öteki türlü mesela eğer Gatineau tarafına geçerseniz Quebec eyaletine bağlı orası. Ama aynı yerdeyiz yani. Oraya geçerseniz kiralar 1200'e 1000'e falan düşebiliyor. Düşebiliyor diyorum hani.
Ama bu sefer de orada yaşamanın da birkaç sıkıntısı vardı. Tam olarak bilmiyorum, hani yalanını söylemeyeyim. Farklı orada da. eyalet olduğu için sanırım göçmenlik işlemlerinde oradan Aynen. değerlendiriyor olabilirsiniz Evet. diye duyduk. Burada biz hani şehrin direkt merkezindeyiz. Ama farklı bölgeler var. İşte Barhaven var. İşte Ömer'in okulunun olduğu bölgeler var. Nepean diye geçiyor. Nepean var. İşte Kanata hatırlamıyorum var. diğerleri. Kanata mesela Türklerin çok yaygın olarak kaldığı bir bölge falan. Orada kiralar çok daha ucuz diyebilirim yani. Hani bir 100 Ama dolar, işte- 200 dolar oynuyor mesela yani. Ama işte bu sefer şöyle bir şey oluyor. Orada çok fazla böyle yüksek binalar olmadığı için, hani bak mesela böyle yüksek binalar var ama burası dediğimiz gibi merkez. Hani buradan 10 dakika araba sürsen şey başlıyor. Hani tek katlı evler başlıyor. Ya da 2 katlı maksimum. O yüzden ama mesela o dediğimiz gibi Kanata tarafında falan ev tutacaksanız ya işte müstakil evi tutuyorsunuz böyle ya da basement, yani bodrum katını tutmanız gerekiyor. Evet. Hani onlarda da işte küçücük camlar oluyor, ne bileyim. Buna göre değerlendirmek gerekiyor. Onun dışında öğrenci olarak geldiğiniz zaman illa böyle bir eve çıkmanıza gerek yok. Yurtlarda da kalabiliyorsunuz. Genelde onu da daha önceden bahsetmiştik ama yine de söyleyeyim. 1500 dolar falan da herhalde. Hani yurtta kalması, işte yemek planı falan her şey dahil. Yani 1500 dolar civarında bir şeydi diye hatırlıyorum. Biz buraya direkt Aralık'ta geldik. Christmas haftası gibi diyeyim. 15 Aralık'ta geldik. Ve 10 günlük bir tatilde falanlardı zaten onun çoğu yer. Ve işte Kijijiden bakıyoruz, Marketplace'ten bakıyoruz. Her yerden bakıyoruz, böyle araştırıyoruz. Böyle bazı emlakçıları falan arıyoruz. Hatta gördüğümüz ilanları falan arayıp randevu almaya çalışıyoruz falan. Burada o dönemde, kış döneminde geliyorsanız eğer ev bulmak gerçekten çok zor. Ve biz sadece 2 tanecik ev bakabildik. Onu söyleyeyim. Bir de şu ev kiralama olaylarıyla alakalı. Burada ev kiralamak nasıl, şimdi ondan biraz bahsedeyim. Mesela siz bir ilan gördünüz. Zaten bir sürü pencereden falan asılıyor yani. Hani şöyle yürürseniz görürsünüz yani o alanları bulsanız. Ya da Kijijiden ya da Marketplace'ten gördünüz ve o kişiyle irtibata geçtiniz. Bu bir emlakçı da olabilir, ev sahibi de olabilir. O emlakçının ya da ev sahibinin müsaitliğine göre size diyor ki mesela yarın ya da 2 gün sonra şu saatte. Sonra siz ona ayarlıyorsunuz randevuyu. Gidiyorsunuz, evi size gösteriyor. Ondan sonra diyelim ki o evi beğendiniz ve o eve okey dediniz yani. Hani emlakçıya dediniz ki tamam ben bu evi tutmak istiyorum. Direkt alınma gibi bir şeyiniz yok. Öncelikle o eve bir başvuru yapmanız gerekiyor. Ve sizin gerekli şartlarınız inceleniyor. Bunların arasında kredi puanı var. Biz yeni geldiğimiz için öyle bir şey bize sorulmadı ama eğer kredi puanınız yoksa ya da yeni gelen biriyseniz de işte 6 aylık ya da 1 yıllık bu sizin yaşayacağınız apartmana göre yine değişecektir. Banka dokümanınız isteniyor ki kiraları ödeyebilecek misiniz? Yani 6 aylık ya da 1 yıllık kira bedelinin sizin banka hesabınızda bulunuyor olması gerekiyor. Onun dışında duyduğumuz kadarıyla ve araştırdığımız kadarıyla bazı apartmanlarda kefil isteniyor. Bizim apartmanımızda ne bunda ne de bir önceki baktığımızda böyle bir şey bizden istenmedi. Ki zaten geleli 1. haftamız, yani daha bir hafta olmuştu. Daha banka kartımızı yeni almıştık. Onu da söyleyeyim. Bizim aklımıza gelenler genel olarak bu şekilde. Yani hangi sitelerden zaten bulduğumuz şey yaptık. Ortalama kiralardan konuştuk. Onun dışında bu videonun altına aklınıza gelen varsa yazabilirsiniz. Bu şekildeydi. Abone olunuz lütfen. Şuraya Evet. koyacağız herhalde abone şeyini. Tamam, İnşallah. tam olarak buraya koyacağım. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz.